Bir çocuk düşünün. Henüz 21 yaşındayken dünya tarihini değiştirsin. 1000 yıldır ayakta kalan bir imparatorluğu yıksın, çağ kapatıp çağ açsın. Ama onun hikayesi sadece İstanbul'un fethi değil. Zehir gibi bir zeka, acımasız bir kararlılık ve sınır tanımayan bir vizyon. İşte karşınızda Fatih Sultan Mehmet'in bilinmeyen yönleri ve imparatorluk hayali. Fatih Sultan Mehmet sadece Osmanlı'nın değil, dünya tarihinin seyrini değiştirmiş bir liderdi. Onun en bilinen zaferi elbette ki 1453'te İstanbul'un fethi. Ancak bu büyük başarı yalnızca bir askeri zafer değil, yıllarca süren hazırlıkların, zekice yürütülen diplomatik hamlelerin ve acımasızca alınan kararların sonucudur. Genç yaşta tahta geçen Mehmet, bir padişahtan çok daha fazlasıydı. O bir stratejistti, bilim aşığıydı ve reformcuydu. Onun yönetiminde Osmanlı, klasik bir beylikten çıkıp tam anlamıyla bir imparatorluk kimliği kazandı. İtalya'dan İran'a, Karadeniz'den Mısır'a uzanan bir vizyonun adımlarını attı. Fatih'in hayatı sadece fetihlerle değil, fikirlerle, devrimlerle ve bazen de yalnızlıkla örülmüş bir liderlik hikayesi. Şimdi bu büyük ismin satır aralarında kaybolmuş gerçek yönlerine birlikte göz atalım. İkinci Mehmet ilk kez 12 yaşında tahta geçtiğinde Osmanlı büyük bir kararsızlık dönemindeydi. Babası 2. Murat ona tahtı bırakmıştı ama içerideki vezirler ve dışarıdaki düşmanlar bu zayıf geçişi fırsat olarak gördü. Genç Mehmet büyük baskı altındaydı. Bu dönemde Papa önderliğinde bir Haçlı Seferi başlatıldı ve Varna Savaşı kaçınılmaz oldu. Ordunun başına tekrar 2. Murat geçince Mehmet tahttan indi. Ama bu kısa deneyim onun yönetim gücünü geliştirmesinde önemli bir rol oynadı. Sabretti, çalıştı ve döneceği günü bekledi. Tahttan indirildiği yıllarda Mehmet sadece bir savaşçı olmakla kalmadı. Aynı zamanda tam anlamıyla bir entelektüele dönüştü. Yunanca, Latince, Arapça, Farsça öğrendi. Batıdaki bilim ve felsefeyi takip etti, Rönesans düşüncesini anlamaya çalıştı. Onun sarayında İtalyan bilim insanları, astronomlar, matematikçiler ağırlanıyordu. Fatih'in İstanbul'u fethetmesindeki başarı kadar sonrasında kurduğu saray düzeni ve eğitim sisteminin temeli de bu merakla örülmüştür. 1451'de ikinci kez tahta geçtiğinde hedefi netti: İstanbul'u fethetmek. Hazırlıklarını gizlice sürdürdü. Rumeli Hisarı'nı inşa ettirdi, toplar döktürdü, kuşatma taktikleri geliştirdi. 53 gün süren kuşatma sonrası 29 Mayıs 1453'te İstanbul düştü. Bu zafer sadece bir şehrin değil, 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'nun sonuydu. Batı'da şok etkisi yarattı. Doğu'da ise bir çağın sonu, yeni bir çağın başlangıcı olarak kayıtlara geçti. O artık sadece bir padişah değil, Fatih'ti. Fatih şehri aldığında harabe halindeki İstanbul'u yeniden inşa etti. Kiliseleri camiye çevirdi ama bazılarını da olduğu gibi bırakarak dini hoşgörüyü korudu. Nüfusu arttırmak için farklı etnik ve dini topluluklara şehirde yaşama daveti gönderdi. İstanbul onun yönetimiyle yeniden canlandı. Camiler, medreseler, hanlar, çarşılar yapıldı. Osmanlı'nın yeni başkenti Fatih'in vizyonuyla Doğu ve Batı'nın kesişim noktası haline geldi. Artık Osmanlı sadece bir Doğu devleti değil, bir dünya devleti olmaya adaydı. İstanbul'un fethinden sonra Fatih durmadı. Sırbistan, Mora, Eflak, Boğdan, Trabzon, Bosna, Arnavutluk, her biri onun sefer planlarında sırayla yer aldı. Ama en büyük hayali Roma'ydı. Papalığın merkezini Osmanlı sancağı altına almak istiyordu. Bu hedefini gerçekleştiremedi ama İtalya kıyılarına kadar uzanan Osmanlı donanması Avrupa'da korku yarattı. Fatih, Osmanlı'nın batıya yönelik yayılma politikasını sistematik hale getiren ilk padişahtı. O bir imparatorluk mimarıydı. Fatih'in en zayıf olduğu alanlardan biri iç politikaydı. Sadrazamlarıyla ve vezirleriyle sürekli çatışma yaşadı. Kendine çok fazla güveniyor, kararları tek başına almak istiyordu. Bu da çevresinde huzursuzluk yaratıyordu. Bazı vezirler idam edildi. Ulema ile gerginlikler yaşandı. Ama Fatih geri adım atmadı. Ona göre devletin kaderi padişahın tek eline bırakılmalıydı.
Bu düşünce ilerleyen yıllarda Osmanlı'daki merkeziyetçi yapının temelini oluşturdu. Fatih'in kalıcı etkilerinden biri de Fatih Kanunnamesi oldu. Bu yasa ile padişahların kardeşlerini öldürmesi meşru hale getirildi. Böylece Osmanlı'da taht kavgalarının önüne geçilmesi hedeflendi. Bu kararla hem tepki topladı hem düzen sağladı. Ayrıca maliye, askeri yapı ve saray protokolü baştan aşağı yeniden düzenlendi. Osmanlı artık sadece bir fetih devleti değil, kurumsallaşmış bir imparatorluk haline geldi. Ve bu dönüşümün arkasında tek bir adam vardı, Fatih. Dönemin en çok sanat ve bilim destekleyen liderlerinden biriydi. Sarayında astronomi çalışmaları yapılıyor, haritalar çiziliyor, filozoflar tartışılıyor. O bilim insanlarını ödüllendiriyor, ressamlar getirtiyor, el yazmalarına büyük önem veriyor. İtalyan ressam Bellini'ye portresini yaptırması onun batıya ne kadar açık biri olduğunu gösteriyor. Bugün hala ayakta olan birçok yapı onun kültüre verdiği değerin bir sonucudur. Osmanlı'da ilim ve estetik onunla zirveye çıktı. 1481 yılında Fatih son bir sefere çıkmaya hazırlanırken hastalandı ve Gebze yakınlarında hayatını kaybetti. Bu seferin nereye olduğu hala tam olarak bilinmez. Bazı tarihçiler İtalya derken bazıları Memlükler ya da Safeviler diyor. Onun ölümüyle Osmanlı bir an için duraksasa da bıraktığı miras öylesine sağlamdı ki imparatorluk kaldığı yerden devam etti. Fatih ölse bile aklıyla kurduğu sistemle yaşamaya devam etti. Fatih Sultan Mehmet bir şehri değil, bir çağı fethetti. Zekası, kararlılığı, meraklı ve cesaretiyle tarihte yalnızca Osmanlı'nın değil, tüm dünyanın kaderini etkiledi. O, savaş meydanlarında değil, düşünce dünyasında da zaferler kazandı. Onun arkasında bıraktığı miras hala ayakta duran şehirler, kurumlar ve fikirlerle yaşıyor. Belki genç yaşta fethetti ama asıl başarısı kurduğu imparatorluğu yüzlerce yıl ayakta tutacak temellerle inşa etmesiydi. Bugünün köklerine yine birlikte indik. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer ilginç bulduysanız beğenmeyi ve daha fazla içerik için kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın. Belki bir sonraki videoda sizin fikrinize yer veririz. Yeni bir keşifte buluşmak üzere. Hoşça kalın.